Ve 4 kilometrelik yolum kaldı. Koş biraz daha. Çantalar daha var ama. Hadi Murat hadi. Parçalamak istiyorum kendimi böyle yerleri görünce. O zaman koş diyorum. Bunun üstesinden gelmek istiyorum. Oh, yalana bakın. Uf. Dikbayırı 550 kilometrelik Likya yolunun en doğusu ve ben buradan başladım. Çit dibine yürüyorum. Josito Camping'in yanından hemen yürüyüşe başladım. İnsanlar burada kamp yapıyor. Sadece günübirlikçiler değil anladığım kadarıyla. Düşmeden geçmem lazım. Kaynaktan suyumuzu içebiliriz. Bakın az önce çeşmeden uzaklaştığımda parkurdan ayrılıyorsunuz. Parkuru kaybettiniz uyarısı vermişti. Şimdi nerede hata yaptığımı göstereceğim. Burada zaten bir işareti var. Yani ona dikkat etmedim ben. İşte bu nedenle bu uygulama Wikiloc pek çok noktada çok faydalı. Gerçekten çok faydalı. Çeşme burada ve şimdi buradan yukarıya çıkacağız. Yanımda 2 litreye yakın su var arkadaşlar. Su kaynağı yolda var diye tahmin ediyorum. Ama dur. Burada. Orası dere yatağı. Bakın burada çarpı var. Buradan gitmeyeceksiniz demek isteniyor. Buradan gitmeyeceğiz yani buradan. Burada da işaret var zaten. Şu yer işaretlerine dikkat ettiğimiz sürece sıkıntı yok. Üst üste taşlar var yine. Yürüyüşler tarafından konulan. Ya Likya yolunda olup da bu yolları yürüyüp de heyecan duymamak olur mu? Bu işaret doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Dokunduğunuz o kurumuş ağaç sesini alıyorsunuz. Bakın ağaçta işaret var. Kayalıkta işaret var. Bu rotada yer işaretleri çok fazla. Teşekkür ediyoruz. Bu durumla ilgilenene, taşlar üst üste koyan arkadaşlara, bütün yürüyüşçilere. Bütünüyle ormandan yürümek ne kadar güzel. Ama açık yerler de var öyle hatırlıyorum. Daha önce yürüyen arkadaşlardan. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Patikadan ilerlerken şöyle geldiğimizde tak burada bir yola çıkıyoruz. Evet. Bakın ağaçta bir işaret gördüm. Yola dönüyoruz yola ama bu tarafa. Patika tekrar bizi ormana yönlendirdi. Evet, tırmanış daha devam ediyor. Buranın ne kadar dik olduğunu nefesinizi alıp hissetmek. Burada küçük bir mola verip bir su içebilirim. Tam kondisyonluk. Şöyle şuraya dönünce yol biraz rahatlamış görünüyor. Ses geldi, bir yabani hayvan olabilir. Hey! Dağ keçileri. Yine bir yol işareti var. Rota doğru. Ve bu patikadan çıktığımızda yine bir orman yoluna denk geliyoruz. Hatta bu bir orman yolundan daha iyi bir yol. Evet. İşaret. Ve bir antik kenti var. Trebenna antik kenti. Ve burada da bir yürüyüşçüye rastladım. Aynı zamanda kampçı. Biraz hızlıca enerji almam lazım. Su ve çerez özellikle. Medeniyetin olmadığı zamanları düşünüyorum. Şu yapının olduğu yer ya da bunun gibi ormanın derinliklerinde yapılar, inşa edilen yapılara baktığınızda kendi kendime diyorum ki ne kadar güzel bir hayat bir yönüyle. Tabii aynı zamanda teknolojiden uzak, çok uzak olduğu için çok yorucu. Ama bugünün gözüyle, anakronizm aslında tarihte. Yani o günün şartlarını bugünün gözüyle yorumlayamayız ama ben şunu demek istiyorum. Çünkü insan şehirden uzaklaşmak istiyor, kendisini doğaya atmak istiyor. Haliyle harika yani. Geyik Bayırı'nı geçiyorum şu anda. Bakın. Karşı yamaçta. Şu anda sorun yok. Her şey yolunda. Burada yine parkurdan ayrılıyorsunuz uyarısı aldım. Yani yol değil gibi görünüyor. Şurada zaten üst üste taşlar var. Öyle sanıyorum ki burası. O taraf mı bu taraf mı? Bunu anlamış değilim. Hiçbir işaret yok çünkü.
Parkurdan nasıl ayrıldım anlamıyorum ki. Hiçbir işaret de yok. Şu anda rotadayım. Üst üste taşlar var ve dere yatağından gidiyoruz. Az önce bu dere yatağının altından geçtim. Burada bir nar bahçesi var. Sanırım şu anda yaptığım hatayı anladım. Öyle sanıyorum ki bakın burada bir yapı var. Kaç ev var. Öyle tahmin ediyorum ki oradan geçiyor rota. Çünkü uygulamanın yönü de orayı gösteriyordu. Geyikbayırı orada. Ve parkura geri döndüm. Az önce bahsettiğim o yerleşimin olduğu yer Elmin Mahallesi. Elmin Mahallesi. Selamünaleyküm. Abi su alabileceğim bir yer var mıdır? Limon neye ya? Üşütmeye mi? Üşütmeye değil, asit vücut yürüyüşü esnasında vücudun limonun asidine ihtiyacı var. Evet abi ondan. Şöyle bu var mı az mı? Bunu da biraz sana da. Orada da bulursun su da ama. Evet yani her ihtimal karşı yine de teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Şimdi yukarıda Güzel Şam vardır. Orada vardır. Öyle mi? Tabii. Ne vardır abi anlayamadım bir daha. Su Su ha kaynak var. var. Çeşme var. Süper çok güzel. Bu yerleşimden sonra ormana girdim. Rota parkur ormana giriyor. Hemen yanında bir tel örgü var. O tel örgüden. Bakın zaten işaretler de var. Bakın buradan da yukarıya çıktım. Tel örgü var yine. Aşağıda o yerleşim var. Emin Mahallesi miydi? Tam unuttum şimdi. Ne kadar kalmış? Bakın istatistikler diyoruz. 9 kilometre, 300 metre, 380 metre. Zaten aslında psikolojik rakam 5. 5 kilometre düşünce tamamdır diyebilirim yani. Çok yoruldum. Burası daha iyi. Uygulama olmasa bu rotada kaybolma ihtimali var. Çok dikkat etmek lazım yani uygulamasız. 8 kilometre, 300 metrem kaldı. Yani 8300 metre. Epeyce yüksek bir alana çıktım. Burada bir ev var. Yani herhalde. Aha bir ev değil, birden fazla ev. Burası bir yayla olabilir. Geyikbayır'ın bir yaylası. Birlikte görelim. Oo. Buranın adını bilmiyorum. Serüven gayet iyi gidiyor. Ne kadar mesafe kalmış? 8 kilometrem diyelim. 8 kilometrem kaldı. Çok iyi yol aldım. Harika. 3 kilometre sonra çok dik bir alana karşılaşmazsam yemek yiyeceğim artık. Sedir ağaçlarının arasında geçiyor olmak da harika bir şey bu arada. Çok değerli yani sedir ağaçları. Büyük İskender termososu alamadığında ilk çağda Pers İmparatorluğu'na karşı mı savaşıyordu? Tam hatırlamıyorum onu. Belki Lidya'da olabilir. Lidya kralına karşı. Orada termosustaki zeytin ağaçlarını kesmişti. Sedir demeyeceğim yani zeytin. Aklıma geldiği için bu anıyı anlatmak istedim. Ağaç deyince yani. Yorulmuş gibi mi görünüyor? Yorulmadan. Bu atmosfer. Olası değil. Olmamalı. O zaman yürü. Yürü lan. Hadi sen. Adrenalin gösterirsin. Al. İşte buradayım. Taşı düşürmeden dikkat etmem lazım. Bunlar çünkü rotayı belirliyor. Böyle hemen bitme. Böyle hadi. Yani demek istediğim şu. Kendine gel Murat. Enerjiyi düşürme ve devam et. Keyif al. Şuraya bakar mısın? Bak şuraya bak. Şu taşların üzerindeki şu yeşilliğe bakar mısın? Şu renklere, şu yosunlara. Ne kadar güzel ya. Bak. Görün. Şuraya bakın ya. Suyum da azaldı. Bu kaldı. Epeydir de çeşme ya da su kaynağı görmüyorum. Umarım bulurum. Umarım yani. Ama devam etmem gerekiyor. Gerçek olan şey bu. Hadi yürü be. Bir de su denk gelse çok güzel. Motive olacağım. Şu açık alandan kurtulmam lazım. Çölde gibiyim, çölde vahada gibiyim. Şu açık alandan kurtul artık. Hadi. Yani buna inanılacak gibi değil diyorum çünkü su. Sadece yarım litre suyum kalmıştı. Geyikbayırı manzarası var arkada. Ama o manzaradan ziyade şu anda suya sevindim. Çünkü suyum bitmek üzereydi.
ton balığı yiyorum. Beni bayağı tok tutar. Nasıl kahve yapabilirim diye düşünüyordum. Yani bir metal bir metal kaba ihtiyacım vardı ısıtmak için. Aha buldum. Hehehe. Bu ton balığının kutusu. Bunu temizleyeceğim. Suyu bunda kaynatacağım. Küçük bir ateş yakacağım ve Türk kahvemi içeceğim. Hey hey, çok güzel. İşte bu. O kadar sevindim ki buna. Şimdi ton balığı kabında kahvemi yaptım, içiyorum. Burada abilerle karşılaştık. İsminiz ne abi? Göksel. Göksel Bey. Benim İbrahim. İbrahim Bey. Onlar da siz burada mı oturuyorsunuz? Hayır, kampa geldik buraya. Kampa geldiniz. Oo. Orman içindeyiz. Oo, ne kadar güzel. Ormanın içinde kamp varmış. Tam da benim yürüyüş rotamda. Benim uygulamam da bu tarafa gösteriyor. Falan yerler. Doğrudur. Geçen bak ilk defa bir şey gördüm. Evet. Kutu biralar var atılmış. Ben daha bugüne kadar 2 yıldır geliyor muyuz biz buraya? 2 yıldır ben buraya gelir giderim hafta sonları. Yolu da sıkıntılı buranın. Evet. Arazi aracıyla geliyoruz. Kutu şişeler var, kutu biralar var. O gün geldim içiyorlardı burada. İçebilirdi, o ayrı bir şey. Kendi sorunu ama Tabii. kutu biraları atmışlar öyle gitmişler. Ya İlk defa gördüm. Burası benim elimdeki uygulamada Ayşe Ana Mezarı olarak görülüyor. Ben de şöyle baktığımda şurada bir mezar görüyorum. Yolu da görebiliyorum. Ben yoldan değil de buradan gidiyorum. Belki de yol da muhtemelen oraya gidiyordur. Bu sarı olan benim çizdiğim rota. Bu da Wikiloc kaydolacak. Şu anda kaydediyor. Daha önce gidilen rotaya yakın gidiyorum zaten. Hemen hemen yanından. Çok fark yok yani. İstatistiklere baktığımızda 6 kilometre kalmış bu arada. Ne kadar güzel ya. Şu çölden ayrılmam gerekiyor. Manzara çok güzel. Ama şöyle dümdüz bir alan görünce sanki böyle bir çöldeyim gibi bir izlenim veriyor. Bakın burada küçük bir bilgilendirme tabelası var. Benim geldiğim yol 9,7 kilometre. 10 kilometre hemen hemen yol gelmişim. Ha bakın bu doğru değil anlamında. Görüyor musunuz? Burada çarpı var. Yanlış. O zaman ok aşağıyı gösteriyor. Zaten enerjim çok iyi. O zaman koş biraz daha. Çantalar daha var ama. Yuhuu! Manzaraya bakar mısınız ya? Şu düzlük alan buradan o kadar güzel görünüyor ki. Uf. Of, şu geldiğim alana bakar mısınız? Ne kadar güzel. Bu ne be? Üf. Çıldırtır insanı. Şuraya bakın. Lan nasıl bir şey bu böyle? Parçalamak istiyorum kendimi böyle yerleri görünce. O zaman koş diyorum. Her alan ayrı bir güzelliğe sahip. Şuraya bak ya. Ne kadar güzel değil mi? Bir de rota biraz daha kolaylaştı. Zor alanları açtım. Ciddi anlamda zorluk vardı. Bundan sonra ne kadar var bilmiyorum. Ama sanırım çok büyük bir zorluk yok gibi görünüyor. Halil Nalcık hocamız var, tarihçi, vefat etti. Ruhu şad olsun, 2016'da 100 yaşında vefat etti. Ve çok büyük bir tarihçi. Dünya çapında da çok tanınan bir tarihçi. Onun bir sözü var. Başkaları hayal ederken sen yap. Başkaları yürürken sen koş. Buna benzer bir sözdü. Gerçekten öyle. Yani hayatın her anında yapmak lazım yani. Hani istediğimiz şeyin peşinden koşmak lazım. Ben de bunu yapıyorum. Başarmak için bütün çabamı ortaya koyacağım. Peşini bırakmayacağım. Çünkü bunu başarmak istiyorum. Bunun üstesinden gelmek istiyorum. Tabii yani insan bir noktada böyle rota biraz kolay olduğunda biraz rahatlıyor. Daha da rahatlıyor. Çünkü rotanın tamamı çok zor olduğunda doğanın tadına varamıyor olabilirsiniz. Ama çok kolay olduğunda da tat alamıyorsunuz. Hemen bitiyor, böyle tık bitiyor. Dolayısıyla orta düzeyde bir zorluk çok iyi. Gerçekten çok iyi. Burası da öyle. Ben baş kısmını görünce ilk 7-8 kilometre çok zor diye düşündüm. Ama yaklaşık 2 kilometredir. 2-3 kilometredir. Epey kolay gibi görünüyor. Rotadan ayrılmışım. He. Hem de bayağı sapmışım yani rotadan. İşte bakın. Görüyor musunuz? Hem de bayağı. Şöyle çevirince. Bakın görüyor musunuz? Şöyle pardon çok çevirdik. Evet. Yani şurada. Vadiden inmem lazım.
Çok güzel ama. Hemen bağlanıyor. Bak çok hızlı iniyorum. Görüyor musun? Koşarak. Hadi. Hadi Murat hadi. Haha bağlandım bile. Şu anda bakın. Görüyor musunuz? Benim sarı çizgi yeşil çizgiyle bütünleşti neredeyse. Hop. Şimdi uyarı gelecek. Rotaya geri döndünüz. Bakın gördünüz mü? Rotaya geri döndünüz. Yani size göstermiş oluyorum. Uygulamanın nasıl çalıştığını da. Evet. Ah, ayağıma diken girdi. Oh. Ay, yine bakın. Enerjiyi düşürmeden devam etmem lazım. Oh. Şu ağaca bakar mısın ne kadar güzel. Hadi. Ama orası mı burası mı? Bakıyorum. Sanıyorum burası. Sanıyorum burası bakıyorum. Hemen hemen 4,5 kilometre kaldı. Rotanın 3'te 2'sini bitirdim. Tabii ki deneyim edilmediğim bir rota olduğu için bu rota haliyle insan bir yürüyüşe başladığında ister istemez bir de yalnız olduğunda daha fazla şey oluyor. Biraz böyle bir gerilim, bir korku hissiyatı oluyor. Bu normal bir şey ama bununla başa çıkmak önemli. Patikadan buradan çıktığımda ikiye ayrılan bir yol görüyorum. Yukarıya gidebiliyorsunuz ve aşağıya. Geyikbayırı 11,6 kilometre ben gelmişim. Bakın burada ne var? 4 kilometre çit dibine var. Tipalia 2 kilometre diyor. Bunun neresi olduğunu bilmiyorum. Önce burayı göreceğim demek ki. Yani 4 kilometrem kaldı. Ve 4 kilometrelik yolum kaldı çit dibine. Bu zorlu rotayı öyle sanıyorum ki bitireceğim. Burada ilk defa bir yapıyla karşılaşıyorum uzun süre sonra. Bakın bu arada bu uygulama su kaynaklarını da gösteriyor. Burada su kaynağı var. Şu yapının olduğu yerde. Abinin burada bir evi var. Bahçenin içerisinden aşağı gidiyormuş rota. Evet abinin burada merdiven var. Daha önce yürüyen arkadaş da buradan yürümüş. Abi sağ olsun bir çayını içtim. Şimdi buradan inip devam ediyorum. Bahçeden böyle devam. Oh, yılana bakın. Uf. Yılana bakın. Harika değil mi? Nasıldı ama? Nasıl bir görüntüsü vardı? Çok güzel. Yani derisi çok güzel. Ne tür bir yılan olduğunu bilmiyorum. Engerek diyeceğim. Yani rengi engere benziyor ama sürünüşü sanki böyle yani pek benzetemedim. Rengi benziyor. Ama hareket haline baktığım, hareket tarzına baktığımda sanki engerek değil gibi. 3 kilometre, 3200 metre. Oh. İşte bu. Çok güzel bir dinlenme alanı var burada. Sanki böyle bir yuvarlak bir kamp alanı gibi. Evet zaten ateş yakılmış. Ve zaten rota da buradan devam ediyor. Çok da dik bir yerin iniş. Of bu ne be? Ah. Başladıktan sonra ilk defa yaklaşık 12 kilometre sonra bir dereye, çeşmeye değil dereye rastladım. Bu harika bir şey, harika bir haber. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ah! Bu fırsat kaçmamalı, anlatabiliyor muyum? Yani herhalde anlatabiliyorumdur. Ah! Ama suya girip çıktım ya, inanılmaz oldu. O terden, tozdan arındım çünkü. Ve yolun bir kısmında bunu yapmış olmak çok güzel, çok değerli. Ama buradaki yol da dehşet, onu da belirtmek lazım. Çok sağlam kayalıklar var. Yani bir yığın gelse kaçamazsın. Şey gibi, çığ düşmesi gibi. Her yer uçurum. Uf. Yani dediğim gibi bir kayalıklar aşağı bir gelse bir yığın olarak kaçış yok. Oh. Harika bir manzara beni karşıladı. Of çok güzel ya. Ah.
İşte bu. Neyse ki gölge ama. Oh my god. Ah. Çok yoruldum. Yürüyüşe başladığımdan bu yana ilk defa denizi gördüm. Evet. Çekimin bir noktasında Tipella antik kenti demiştim. Çit dibinden önceki rota işte orası burası. Bu lahit gibi görünüyor. Yani mezar taşı sanıyorum. Bu Tipella antik kentinden sonra şöyle bir iniş var. Hop. Tak. Bakın burada da bilgilendirme var. 13.6 kilometre gelmişim. Öyle bir serinlik var ki şu anda. O kadar güzel bir serinlik var ki. Yani çok aşırı düzeyde mutlu ediyor bu serinlik insanı. Videoyu izlediğinizde kıymetli arkadaşlar. Desteğinizi çok önemsiyorum. Bu çekimleri daha fazla yapabilmek için desteğinize ihtiyacım var. Onu belirteyim. Çünkü bu çok ama çok değerli. Bu yürüyüşleri daha da çeşitlendirmek istiyorum. Yapacağım da zaten. Zaman ayırarak. Yani Likya yolunu, Uludağ vesaire zaten yürüyorum. Ama ülkemizin farklı coğrafyalarını, farklı lokasyonlarını, farklı doğal güzelliklerini yürümek istiyorum. Görmek istiyorum ve sizlere çekimlerle göstermek istiyorum. O yüzden desteğiniz değerli. Yurt dışına gidiyorum zaman zaman. Dünyanın farklı yerlerinden de çekimlerim olacak. İspanya, İtalya, Barcelona, Milano, Venedik bunlardan bazıları. Küçük bilgilendirme tabelası var. Ne yazıyor? Çit dibi 0.9. Yani 900 metre. Buradan aşağı doğru gidiyoruz. Şimdi yaptığım diğer yürüyüşlerle karşılaştırdığımda en zoru aslında Beycik Tahtalı ve ondan sonra Uludağ Karagöl, Bozul Gölü yürüyüşü geliyor. Bu ikisi zordu. Yaptığım en zor yürüyüşlerden biri. 3. sırada bence Olimpos Adrasan arası Musa Dağı'nı aşmak. Musa Dağı'nı aşarken zorlanmıştım yani. Biraz bir miktar. Dolayısıyla onu da 3. sıraya koyabilirim. Burası herhalde 4. sırada. Ya gelirken evet çok zor bir alan vardı. Bakın bunu belirteyim. Ama ne bileyim yine de sanki Olimpos Adrasan arası daha mı zor? Öyle hissediyorum. Öyle gibi geldi bana. Böyle bir sıralama yaptım. Ne harikasın, ne harikasın be. Ah Likya, ah Antalya. Muhteşem. Of. Ah. Ciddi bir burası. Çok güzel. Gerçekten buz gibi. Çok lezzetli. İsmail arabasıyla beni aldı. Otogara doğru gidiyor, Antalya merkeze doğru. Burası çit dibi. Arabama ulaşma çabam devam ediyor arkadaşlar. Sanırım bir 10-15 dakika aracıma varmış olurum diye düşünüyorum. Yürüyüşlerden sonra arkadaşlar, yürüyüş parkurunun başına bıraktığım aracıma, bu bisiklet olabiliyor, motosiklet olabiliyor ya da araba olabiliyor. Ulaşmak kolay değil. Bazen 2-3 otostopla oraya geliyorum. Arada yürüdüğüm yollar oluyor. Mesela az önce çok yorgun olmama rağmen 2 kilometre duran araba olmadı. 2 kilometre yürüdüm. Sağ olsun yine bir aile beni aldı aracına. O sayede biraz mesafe kat ettim. Şimdi şu güzel doğadan arabama doğru gidiyorum. Bir Likya yolu yürüyüşünü daha başarıyla bitirdim. Sonraki Likya yürüyüşünde görüşmek üzere arkadaşlar. Ne olacağını kısa süre sonra zaten göreceksiniz. Instagram'da anlık olarak paylaşıyorum.